Gizli rapor. Konu Raccoon City'de karmaşaya yol açan olaylar. Umbrella şirketi, Birleşik Devletler'deki en geniş, tek ve bağımsız kurum haline geldi. Her 10 evden 9'u bu şirketin ürünlerinden satın aldı. Şirketin siyasi ve mali etkisi her yerde hissedildi. İşte bu şirketin dünyada en büyük olduğu üretim alanları. Bilgisayar teknolojisi, tıbbi ürünler ve sağlık. Şirketin kendi çalışanlarının bile bilmediği en büyük gelir kaynağı ise askeri teknoloji, genetik deneyler ve virüs silahları. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates'in arabasının önü protestocular tarafından sarılıp "Katil Bill Gates, tutuklayın bu katili" sloganlarıyla bir tepki gösterisi yapıldı. Kemal Özer'in bir paylaşımı. You murdering Bill Gates! You son of a bitch! You have blood on your hands! You have blood on your hands! You murdered son of a We know who you are, you son of a bitch! Murder! Arrest Bill Gates! 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 We know who you are, you son of... Görüldüğü üzere protestocular nokta çocuğu katil, işte bunu tutuklayın şeklinde slogan atıyorlar Bill Gates'e yönelik. Bill Gates'in uğramış olduğu ilk protesto, ilk tepki gösterisi bu değil tabii ki. Daha önceden de bu tarz şeylere maruz kalmış bir adamdan bahsediyoruz. Peki insanların bu Bill Gates'e öfkesi nedir? Öfkesinin kaynağı, Bill Gates'le alıp veremedikleri nedir? İnsanlara nasıl servis ediliyor? Gerçekte vasıfları ne olan, nerede duran bir kişi. 2006 tarihli Hürriyet gazetesinin bir haberinde Microsoft Başkanı Bill Gates öğrencilerle bir araya geleceği toplantı öncesinde bir grup tarafından protesto edildi. Bir grup öğrenci protesto etmiş Bill Gates'i. Maslak'taki Türker İnanoğlu Show Center girişinde toplanan öğrenci grubu ellerinde Microsoft Go Home yazılı pankart taşıyarak bazı sloganlar atmışlar. Grup adına yapılan açıklamada özgün bilgisayar yazılımlarını geliştirecek yeteneğe ve bilgiye sahip mühendis adaylarının teknolojik gelişmeyi baltalamak ve daha ileri iletişim sistemlerinin gelişip yaygınlaşmasını engellemekten başka işlevi olmayan Gates'in başkanı olduğu Microsoft'un yazılımlarını kullanmaya mahkum edildiği savunuldu. Göstericiler Gates'i taşıyan otomobilin içeri girmesinin ardından dağıldılar. Birkaç gün evvel olan protestoda da tabii ki polisler bir kordon oluşturdular, hemen bir set çektiler göstericilerle Bill Gates arasına. 2006 senesindeki protestoda ana fikir olarak insanların tek elden bir yazılımı kullanmaya mecbur edildiği ve insanların bir de bilgilerinin toplandığı protesto ediliyor, tenkit ediliyor. Bir bilgisayar almaya görün ki herhangi bir markada, herhangi bir nitelikte bir bilgisayar olsun. En ucuzundan en pahalısına kadar size Linux, Pardus veya diğer işletim sistemleriyle değil, direkt Microsoft işletim sistemiyle veriliyor. Peki bu ahlaki mi acaba? Ticari ve kendi iman etmiş oldukları bilim yapılanmasına göre, daha doğrusu kullanmayı çok sevdikleri o kelimeyle söyleyelim biz de, etik mi? Yani bilimsel bir etiği var mı diyelim bu işin? Siz parasıyla bir bilgisayar alıyorsunuz. Belki 100.000 liralık bir bilgisayar alıyorsunuz. Fakat size dayatılan bir işletim sistemi var. Satın alım sırasında size hiç sorulmuyor hangi işletim sistemini tercih edersiniz veya hangi işletim sistemini yüklememizi istersiniz diye. Direkt Microsoft'u dayıyorlar size. Hatırlayacaksınız 2025 senesinde Microsoft'un 50. yıl kutlamaları bir panel sırasında bir Microsoft çalışanının yapay zeka birim şefi, aynı zamanda Bill Gates protestosuna maruz kalmıştı. Euronews'in haberi şu şekilde: protesto şirketin yapay zeka biriminin CEO'su Mustafa Süleyman'ın Microsoft'un yapay zekası Copilot için ürün güncellemelerini ve gelecek vizyonunu sunduğu sırada yapıldı. Bu esnada Mustafa Süleyman, Bill Gates ve eski CEO Steve Ballmer'ın da bulunduğu bir kitleye hitap ediyordu. Microsoft çalışanı İbtal Ebu Saad sahneye doğru yürürken "Yazıklar olsun Mustafa sana" diye bağırdı. Mustafa Süleyman konuşmasına ara verirken Microsoft çalışanı sözlerini şöyle sürdürdü:
yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğinizi iddia ediyorsunuz. Ancak Microsoft İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50.000 kişi öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırıma güç veriyor diyor. NTV'nin yapmış olduğu bir haberde Bill Gates ve karısı Melinda Gates'in yatırım yaptığı 4 aşı üreticisi nakledilmiş. BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil diyor. Gates çiftinin yönettiği vakıf 2015'te CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Günümüze kadar da 50 milyar doları bulan bir yatırım yapıldığı söyleniyor. Tırnak içerisinde laboratuvarda aşı üretmeye çalışan firmalara ve yine tırnak içinde bilim adamlarına. Gates Vakfı, HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulmak için yola çıkan Vir Biyoteknoloji'ye de yatırım yapmıştı. Vir Biyoteknoloji, HIV virüsüne karşı da yani AIDS hastalığına karşı bir çalışma yaptığını daha önce duyurmuş. Burada Anadolu gençliğin aşı, gelecek ve Bill Gates başlıklı bir makalesi var. Kabaca Bill Gates'in ne kadar birbiriyle irtibatlı ya da alakasız sektörlerde, sahalarda yatırım olduğuna şöyle bir göz atalım. Ulusal Kanada Demiryolu, Kanadalı 1. sınıf yük demiryolu. Ulaşımda, bakın görüyorsunuz. Carbon Engineering, karbon mühendisliği, kar amacı gütmeyen bir girişim. Bakın ortaklığı var, yatırımı. Jeomühendislik alanındaki Scopex'e yatırımı var. Dijital görüntü lisanslama ve hak hizmetleri şirketi var kendileri tarafından kurulmuş olan Corbis isminde. Dünyayı güya canlı uydu video ile gösteren, daha doğrusu sürekli bu video yayınını yapma amaçlı Earth Now isimli bir startup şirketi, Seattle merkezli, Gates'in yatırım yaptığı hafif jet üretimi. Bize burada tabii söylenmiyor, yani buraya yazacak halleri de yok. Açıklayacak halleri de yok. Belki de silah veya afyon ticaretine de yatırımları var ama bu hiçbir zaman tabii ki söylenecek değil. Ecolab, bakınız gıda, enerji, sağlık, sanayi ve konaklama alanlarına yönelik küresel su, hijyen ve enerji teknolojileri hizmetleri sağlayıcısı. Ecolab, bakın ne kadar farklı sahalarda eli kolu olan bir şirket, bir firma. Gates şirketin %11.6'sına sahip. Belki ileride daha fazlasına sahip olur. Paradan yana sıkıntımız yok. Akademisyenler için bir sosyal ağ sitesi ResearchGate, bakın. Çok seviyor. Eğitim öğretim biliyorsunuz. Yakından alakadar. Akademiyle. Yaklaşık 35 milyon dolarlık bir yatırım varmış burada, bakıyorsunuz. Gates'in kurucusu ve başkanı olduğu bir nükleer reaktör tasarım şirketi TerraPower, sözde iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yeni nesil hareketli dalga reaktörlü nükleer enerji santralleri geliştirmektedir diyor. Bakın bu TerraPower. Yine Breakthrough Energy, nükleer teknolojiden sentetik anne sütüne kadar, yani yapay anne sütü, bakın. Yapay anne sütü, yani yapay eti duymuşsunuzdur elbette, duymayanınız yoktur ama sentetik anne sütünü duymuş muydunuz? Bunun üretimine kadar her şeyi içeren bir dizi düşük karbonlu girişimcilik projesine fon sağlamaktadır diyor. Bakınız yapay anne sütüyle ne hedefleniyor? Ginkgo Bioworks 2019 senesinde Cascade Investment'tan 350 milyon dolar girişim fonu alan bir biyoteknoloji girişimi, bakın. Yine biyoteknoloji, genlerle, fıtratla oynama üzerine. Burada da impossible foods, yani imkansız yiyecekler gibi, inanılması zor, imkansız yiyecekler gibi çevirebiliriz. Et ürünleri için bitki bazlı ikameler geliştiren bir şirket. Yani et muadilleri diyorlar, bakın, et muadilleri. İstedikleri kadar farklı ıstılahıyla, farklı kavramlarla süslesinler. Yapay et, yani bildiğiniz yapay et üretimi. Hayvanların fıtratlarıyla, genleriyle oynadıkları yetmedi. Onların etine, sütüne toksinleri, radyoaktif maddeleri ilave ettikleri yetmedi. Tamamen devre dışı bırakmaya dönük hayvani gıdaları. Yapay et projesi. Patrick O'Brien'in topladığı yaklaşık 400 milyon doların bir kısmı 2014 senesinden itibaren Bill Gates'ten gelmişti diyor. 400 milyon dolarlık yatırımın önemli bir kısmı, çoğu diyor. Belki de tamamı gelmiştir. Luminous Computing, yapay zeka çalışmaları için nöromorfik fotonik entegre devreler geliştiren bir şirket. Yapay zekaya oldukça yüklü yatırımları olması kaçınılmaz tabii. Mologic, Gates'in Soros Ekonomik Kalkınma Fonu ile birlikte satın aldığı İngiliz tanı teknoloji şirketi. Peki bunları size niçin naklettik? Her birinin üniversitede ayrı ayrı ihtisas alanları olsa yaklaşık burada
15 belki zorlasak 20 tane çıkaracağımız birbirinden farklı ihtisas alanları var. Fakat Bill Gates hepsinde var. Karısı Melinda Gates ile birlikte. Bir adam istediği kadar zeki olsa, Harvard Üniversitesi'nden bile mezun olsa, bu kadar farklı farklı ihtisas alanlarına sahip sektörlerde, sahalarda yatırım yapacak, iş yapacak akla sahip olabilir mi? Birbirinden farklı bu kadar değişik sektörlerde, sahalarda at oynatacak kadar ultra mega akla sahip birisi herhalde Allah'ın bir Resulü ya da Nebisi olmalı. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Allah'ın Resulleri ve Nebileri ancak bu kadar farklı sahalarda söz söyleyip insanlara kılavuzluk yapabiliyorlar. Ancak yine biliyoruz ki onlar Allah'tan almış oldukları vahiy ile bunu yapıyorlar. Filanca koleji, filanca üniversiteyi bitirdikleri için değil elbette. O halde iki ihtimal karşımıza çıkıyor. Birinci ihtimal Bill Gates'in Allah'ın bir Resulü ya da Nebisi olduğu ihtimali. İkinci ihtimal ise Bill Gates'in kendisini göstermekten imtina eden bir baronlar topluluğunun saha elemanı olduğu hakikati. Yoksa dünyanın en zengin ikinci veya dördüncü kişisi olduğu rivayet edilen Bill Gates'in bu kadar bir maddi gücü idare edebilmesi veya bu kadar farklı sektörlerde at oynatabilmesini nasıl izah edebiliriz? Bill Gates bize TEDx konuşması yapmaya namzet, büyük bir dahi, şansı sürekli yaver giden başarılı bir iş adamı mı, yoksa hüreci sermaye sahiplerinin vitrin mankeni mi ya da o beklenen meşhur Mehdi mi? Umbrella şirketi, Birleşik Devletler'deki en geniş, tek ve bağımsız kurum haline geldi. Her 10 evden 9'u bu şirketin ürünlerinden satın aldı. Şirketin siyasi ve mali etkisi her yerde hissedildi. İşte bu şirketin dünyada en büyük olduğu üretim alanları. Bilgisayar teknolojisi, tıbbi ürünler ve sağlık. Şirketin kendi çalışanlarının bile bilmediği en büyük gelir kaynağı ise askeri teknoloji, genetik deneyler ve virüs silahları.